Hepiniz Atlantis ve Mu kıtalarını az çok duymuşsunuzdur. Tufan öncesi çağları işaret eden çok gelişmiş, insanımsı kadim medeniyetlerin yaşadığı sıra dışı topraklar. Ve hikayelere göre bu kıtalar binlerce yıl önce bir takım katastrofik olaylardan dolayı batmış ve hayatta kalanlar dünyanın çeşitli bölgelerine göç ederek kadim Mısır, Sümer, Toltekler gibi medeniyetlerin kurulmasına sebep olmuşlardır. Peki erişebildiğimiz tarih en fazla Atlantis ve Mu kıtasına kadar mı uzanmakta? Aslında bir medeniyet daha var ki tarihi Mu ve Atlantis'ten bile çok daha eskiye ve derinlere uzanmakta. Öyle ki bu medeniyet o denli eskidir ki nasıl ki Mu ve Atlantis'ten kaçanlar günümüz antik medeniyetlerinin temellerini attılarsa aynı şekilde buradan kaçanların da Mu ve Atlantis'in temelini attıkları söylenir. Gerçeği Bulun bu bölümünde donmuş kuzeyin kadim ve sırlarla dolu medeniyeti olan Hyperborea'yı inceliyoruz. Hyperborea, günümüz Türkçesiyle çevirisini yaparsak kuzey rüzgarlarının ötesindeki yer anlamına gelmekte. Bu kelimeyi hayatımıza sokanlar ise 2500 sene önce yaşamış olan antik Yunanlılardır. Erişebildiğimiz en eski kaynak M.Ö. 450 yılında Herodot tarafından yazılmıştır ve akabinde diğer tarihçi ya da şairler her daim Hyperborea ülkesini akıllarının ve bilgilerinin yettiği en uzak kuzey olarak adlandırmışlardır. Bu sebeptendir ki kimi tarihçiler için Hyperborea eski Galya olmuştur, kimisi için ise İngiltere olmuştur. Lakin kıtanın gerçeklerini daha iyi anlamak istiyorsak Yunan şiirlerinin ötesine geçip mitoloji ve sembolizm konularına girmemiz lazım. İşte ondan sonra olayların derinleşmeye başladığı yere gelmiş oluyoruz. Mitolojiyi incelediğimizde bu kıtanın özelliklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Destanlara göre donmuş diyarların arkasında bulunan bu bölge ılıman bir iklime sahip, verimli toprakları olan ve kadim bir ırkın yaşadığı yer olarak ifade edilmekte. Metinlerde bölgede güneşin senede sadece bir sefer doğup bir sefer battığından bahsedilir. Şimdi düşündüğümüz zaman bu cidden bilimsel olarak çok ama çok şaşırtıcı bir olgu. Binlerce yıl önce yazılmış destanlardan bahsediyoruz. Ve adamlar nasıl oluyorsa bize bizim bile 1830 yılında keşfettiğimiz Kuzey Kutbu'ndan bahsediyorlar. Buranın Kuzey Kutbu olduğunu anlamamıza yardımcı olan şeylerden bir tanesi daha da dönem ne olursa olsun her çağın milletlerinde dünyanın en kuzeyinde karanın bitip artık ne yürüyerek ne de gemiyle gidilemeyen bir yer olarak betimlenmesi. Ki bu olay Romalılar zamanında bile anlatılmaya devam etmiş. Roma'nın Britanya adasını dahi fethetmiş ve haritalandırmış bir ülke olduğunu düşünürsek oranın dahi ötesinde kalan ve keşfedilmeyen tek yer Kuzey Kutbu olarak kalıyor. Mitlerde Tanrı Apollon'un 19 senede bir bu adaya bir yıldız döngüsünü kutlamak için gittiği anlatılır. Öyle ki Yunan mitlerinde ilk Apollon tapınaklarının ve Apollon kültünün Hyperborea'dan gelen elçiler tarafından Yunanistan'da kurulduğu belirtilir. İşleri daha da ilginç hale sokan bir detay ise şudur. Destanlarda anlatılanlara göre Hyperborea halkı bembeyaz bir tene sahip, hatta öyle ki bazı metinlerde onların neredeyse şeffaf ve ışıldayan varlıklar olduğu söylenir. Altın gibi saçları olan ve oldukça uzun bir ırk olarak betimlenir. Şimdi size erişebildiğim ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum. Mitlere göre bu halk şifacılık konusunda o denli ilerlemiştir ki ölümü yenmişlerdir. Destanlarda bu kadim ırkın ölmediği, sadece daha iyi bir dünyaya göç ettikleri yazılır. Bu size modern kültürümüze ait hayali bir ırkı hatırlattı değil mi? Sizin de tahmin edeceğiniz gibi elfler. Dünya edebiyatında bir fantastik kitap yoktur ki mitolojiden etkilenmemiş olsun. Ve kanalda her zaman söylediğim gibi mitolojiler her ne kadar süslü anlatımlara sahip olsalar da onlar da hemen her zaman gerçekten yaşanmış olaylar ve dönemleri ele almaktadır. Gün geçtikçe gelişen algımız, arkeoloji ve bilim sayesinde aynı size Tanrılar ve Uzaylılar belgeselinde anlattığım gibi mitolojik kahramanların aslında tanrılar değil, gelişmiş bir uzaylı ırkının mensupları olduğunu artık anlamaya başladık. Olayları bu gerçeklik ile ele aldığımızda Hyperborea'nın sırrını çözmeye biraz olsun başlıyor gibiyiz. Tanrı Apollon'un kim olduğunu Tanrılar ve Uzaylılar videosunda görmüştük. Kadim Sümer tanrısı ve insanlığın tasarlayıcısı Enki.
Şimdi elimizdeki bilgileri birleştirelim. Enki yani Apollo insanlığı medeniyeti öğreten bir tanrı. Ateşler saçan uçan at arabasına binerek Kuzey Kutbu'ndaki bir medeniyeti düzenli olarak ziyaret etmektedir. Ki bu medeniyet de aynı tanrılar gibi azametli, gelişmiş, teknolojik anlamda çok ileri olan bir medeniyet. Ve tüm bu sıra dışı bilgilerin hayal olmadığını bize gösteren bir diğer faktör de biraz önce bahsettiğim gibi binlerce yıl önce yazılmış metinlerde Kuzey Kutbu hakkında en ufak bir bilgisi dahi olmayacak bir medeniyetin bize oranın jeolojik özelliklerini birileri tarafından onlara anlatılan şekilde doğru olarak bize aktarmaları. Tek küçük sorun antik Yunanlıların da bu mitleri onlardan binlerce yıl önce kalmış kaynaklardan alarak yorumlamaları. Onların döneminde kuzey bölgeleri günümüzdeki gibi soğuk olduğu için Hyperborea'yı buzların arasındaki sıcak bir diyar olarak betimlemişler. Ama gelin görün ki Atlantis ve Mu'dan bile daha önce olarak gösterilen bu medeniyetin günümüz ezoterik üstadları tarafından kutupların yaşanabilir olduğu dönemlerde var olduğu düşünülmekte. Ve sonrasında yaşanan eksen kayması ile bölgenin yaşanamaz hale gelip halkın oradan göç ettiğini düşünmekteler. İşte bu sebepten Yunan mitlerinde olay biraz tezatlarla dolu olarak anlatılmış. Ve Hyperborea, Kuzey Kutbu'nda buzların arasında sıcak bir yer olarak betimlenmiş. İşte tüm bu verileri mantıklıca incelediğimizde karşımıza ele gelir gerçekler çıkmakta. Ve gerçekten de tarihte bir grup bu mantığı yürüttü. Ve bu ırkın kalıntılarını bulmak için bir ülkenin tüm gücünü kullandılar. Bunu yapmalarının arkasında tek bir sebep vardı. 1000 yıl sürecek Nazi İmparatorluğunu kurmak. Geçen hafta yayınladığım High Jump operasyonu videosunda size gizemli bir Nazi tarikatından bahsetmiştim. Thule Cemiyeti. Nazilerin felsefesini, sembolizmini ve gizli kapaklı bir şekilde yönetimini sürdüren bu grubun tek bir hedefi vardı. Kadim medeniyetlerin kalıntılarını ve teknolojilerini bularak tüm dünyayı yönetmek. Thule, Yunan ve Latin kökenli bir kelimedir ve en kuzeydeki yer anlamına gelmektedir. Nazilerin okült tarikatının ise kendilerine bu ismi vermelerinin başlıca sebebi saf Alman ırkının orada yaşayan, size biraz önce bahsettiğim o kadim ırktan geldiğine inanmalarıydı. Bu topluluk Nazizmin kurucularından olan ve Alman tarikatlarının büyük öğretmen olarak gördükleri Rudolf von Sebottendorf tarafından kurulmuştur. Merakınızı beslemek için şu küçük bilgiyi de vereyim. Büyük üstad ve Thule'nin kalbi olan Rudolf von Sebottendorf, ömrünün büyük bir kısmını İstanbul'da yaşayarak geçirmiş ve Nazi Almanyası ile gizemli Thule örgütünü bizzat İstanbul'dan yönetmiştir. Hayatı bambaşka bir video konusu olduğu için biz konumuza geri dönelim. Thule örgütü, Nazilerin fethettikleri bölgelerden alınan tüm kadim yazıtları toparlar ve ana hedeflerini tek bir noktaya yoğunlaştırır. Kadim Hyperborea ülkesini bulmak ve Hyperborea'nın çöküşünden sonra ırkın şu anda bile yaşamaya devam ettikleri yer olan Agartha ve Shambhala ülkelerine ulaşmak. Bu uğurda devasa keşif toplulukları kurularak kuzey ve güney kutuplarına seferler düzenlenir ve bölgelerde sırları bugün bile çözülememiş gizli Nazi üsleri yapılır. Kutuplar dışında yapılan en büyük sefer ise tahmin edebileceğiniz en son yerlerden birisi olan Tibet'e yapılır. Thule örgütünün inancına göre Hyperborea ırkı yaşanan felaketten sonra öncelikle Atlantis ve Mu kıtasının kurulmasını sağlamış ve daha sonra Tibet'in dağlarının altında gizli bir girişi olan ve Agartha olarak adlandırılan dünyanın kabuğunun içindeki ülkeye yerleşmişlerdir. Bu inançtan dolayı Thule, Tibet'e devasa seferler düzenler ve erişebildikleri tüm kadim metinleri Almanca'ya çevirirler. Tibetli rahipler, Almanların tüm ısrarına rağmen bu kadim ülkeye sadece seçilenlerin girebileceğini, onun dışında bunu deneyen herkesin dağlardaki gizemli koruyucular tarafından durdurulacağını söylerler. İlginç bir şekilde gerçekten de Nazilerin bu kadim ülkenin girişini bulmak için yaptıkları tüm çabalar ciddi ölümlerle sonuçlanmış ve başarılı olamamıştır. Hatta Avrupa'da bu kadim dağların koruyucusu olan Yeti efsanesinin doğmasının da başlıca sebebi keşif sırasında yaşanan, tanımlanamayan varlıkların saldırıları sonucu yaşanan ciddi kayıplardır. Thule örgütü Tibet'te daha büyük bir askeri operasyon planlaması yaparken savaşın rengi değişmeye başlar ve Naziler için mutlak son yaşanır. Lakin Thule gölgelerin arasında bugün bile varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Tıpkı kurucusu Rudolf von Sebottendorf'un örgüt toplantılarının birinde şu satırlarda belirttiği gibi. Adolf'u ben seçtim. Bana soylu biri değil, Alman ulusunu hedefim doğrultusunda ilerletecek bir lider lazımdı. Bana korkak ve çekingen aristokrat oğlanları ve kızları değil, vatansever ve aydın çocuklar lazımdı. Onları ben seçtim.
dostlarıma talimat verdim ve bugün emin adımlarla hedefe doğru ilerliyoruz. Almanya kaybetmeyecek. Savaşı mağlup bitirse bile bu bir son olmayacak. Bizim ikinci bir sığınağımız daha var. Cephede hayal kırıklığı yaşarsak yolumuza orada ve istediğimiz şekilde devam edeceğiz. Almanya kaybetmeyecek. Her şeyi hazırladım. Almanya kaybetmeyecek. Thule günümüzde ne şekilde görevlerine devam ediyor bilmiyoruz. Günümüzde Hyperborea medeniyetinin Agartha denilen diyarda hayatlarına devam ettiklerini düşünülen en kuvvetli yer ise Tibet bölgesi. Lakin üstad rahipler konu hakkında dışarıya hayatları pahasına bilgi vermemekteler. Ve bu sırlara ancak onların öğretilerine inisiye edilip belirli bir seviyeye gelirseniz vakıf olabiliyorsunuz. Kim bilir, belki de Tibet'in bu denli ruhani bir bölge olmasının sebeplerinden birisi de bu kadim ırkın bilgilerini doğrudan paylaştıkları insanların bir diyarı olması olabilir. Hyperborea hakkında erişebildiğimiz hemen hemen elle tutulur tek bilgiler bunlar. Medeniyetin çok eski olması ve konu hakkında bilgisi olan Tibetli rahiplerin bilgilerini paylaşmaya pek istekli olmamaları ve kadim kütüphanelerine yabancıları sokmamaları bu eski medeniyetler hakkında erişimimizi bayağı bir kısıtlıyor. Ama inanıyorum ki günün birinde bu parşömenler insanlarla paylaşılacak. Ve biz kadim medeniyetlere dair İskenderiye Kütüphanesi'nden sonraki en büyük kaynak olarak gösterilen Tibet'in kadim kütüphanelerindeki bilgilere erişebileceğiz. Ama elimizdeki kaynaklar kısıtlı bile olsa şu artık yadsınamaz bir gerçek. İnsanlık tarihi hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyin baştan yazılması gerek. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak, katıl butonuna basarak destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.